Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel çantanın tarifini vereceğim. Yapması çok kolay. Dikdörtgen bir parçadan oluşuyor ve iki ön ve arkasını dikerek birleştiriyoruz. Çok basit bir çanta. Ben bu şekilde renk geçişleri tercih ettim. Siz nasıl isterseniz o şekilde örebilirsiniz. İsterseniz düz renk örebilirsiniz. İsterseniz 3 renk kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir kapak tercih ettim. Çantamızı şöyle göstereyim size. Gayet geniş içi. Bu şekilde bir askı kullandım. Kendim ördüm. İsterseniz siz hazır askı kullanabilirsiniz. Ağız kısmına ve bu birleştirme yerine yelpaze modeli uyguladım. Gayet güzel durdu bence. Ve çantamızın ölçülerini videonun sonunda sizlere verdim. 250 gram ip yeterli olur. Yine ben size ölçülerini vereyim. Çantanın eni 29 santim. Pardon 39 santim. Çantanın eni 39 santim. Orta yerinin uzunluğu 21 santim. Kenar kısmının uzunluğu şöyle 37 santim. Gayet güzel bir çantamız oldu. Lütfen tariflerimi beğeniyorsanız, bu çanta modelimi de beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Beni Instagram'da, Facebook'ta, Pinterest'te de takip edebilirsiniz. Hepsinde Funda'dan el işleri sayfalarımın, kanallarımın ismi. Evet, çantamızı örmeye başlayalım. Şu şekilde diktim ben kapağını. Siz isterseniz kendiniz de örebilirsiniz. Arka kısmına da yelpaze modeli uyguladım. Ön kısmı da bu şekilde. Evet, gayet güzel bir çantamız oldu. Kullanışlı bir çantamız oldu. Çantamızı örmeye başlayabiliriz. Evet, çantamızı örmeye başlayabiliriz. 3,5 milim tığ kullanıyorum ben ve kağıt ipimiz var. Şu şekilde halka yapalım ve bir tane zincir çekerek çantamızı örmeye başlayalım. Evet, şimdi burada çantamıza başlarken 46 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu şekilde 46 tane zincir çekip gelelim. 46 tane zincirimizi çektim. Şimdi buraya 1, 2, 3 tane daha zincir çekiyorum. Ve 1, 2, 3 tane zincir atlayıp buradaki 4. zincirimize batarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımıza doladım ve önümüzdeki zincire bir tane daha ikili trabzan. Bütün zincirlerimizin tepesine birer tane ikili trabzan yapacağız. Bu sırada bütün zincirlerimize bu şekilde batarak iki kez de çıkardığımız trabzanlardan yapıyoruz bu şekilde. Sıramızın sonuna kadar zincirlerimizin ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bu zincirle beraber 47 tane ikili trabzanımız olacak bu sırada. Trabzanlarımızı yapıp gelelim. 47 tane ikili trabzanımızı yapıp geldik. Baştaki zincirle beraber 47 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi bu sırada biraz önce 3 tane zincir çekip de başlamıştık trabzan sırasına. Bu sıramızda 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Modelimizi çeviriyoruz. Tığımıza doladık. Bu önümüzdeki trabzan bu zincirimizin aynı trabzanı sayılıyor. Onun için önümüzdeki trabzanı atlıyoruz. Ve bir sonrakine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çektik. Ve önümüzdeki trabzanı atladık. Diğerine batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Yine bir tane zincir çekiyoruz. Trabzanı atlıyoruz. İkili trabzan yapıyoruz.
önümüzdeki trabzana atladık. İkili trabzan yapıyoruz. Bu sıramızda bu şekilde ilerliyor. Aralarda bir tane zincir çekip altta da birer tane trabzan atlayarak ikili trabzanlar yapacağız bir sıra boyunca. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim. Evet, kafeslerimizi yaptık bir sıra boyunca. Yine en son bir tane zincir çektik ve önümüzdeki trabzana atladık ve ilk başta yapmış olduğumuz 3 tane zincir vardı. Bu zincirin en üstüne batarak ikili trabzanımızı yaptık. Evet, sayalım kaç tane kafesimiz olmuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 tane kafesimiz oldu. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu sıra trabzan sırası olduğu için kafes sırasında 4 tane, trabzan sırasında 3 tane zincir çekeceğiz. Bu şekilde modelimizi çevirdik. Ve bu yine önümüzdeki trabzan zincirimizle aynı trabzan sayıldığı için buna hiçbir işlem yapmayacağız. Direkt buradaki boşluğa batarak ikili trabzan yapmaya başlıyoruz. Bir tane kafesin içine, bir tane trabzanın tepesine tek gelecek şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Bir tane boşluğa, kutunun içine ikili trabzan. Bir tane ikili trabzanın tepesine ikili trabzan olacak şekilde bir sıra boyunca yine bu şekilde öreceğiz. Evet, modelimiz bu şekilde oluşuyor. Yine bu sıramızı da nasıl döndüğümü anlatayım. Sıranın sonuna kadar yine 47 tane ikili trabzanımızı yapıp gelelim. Evet, 45 tane ikili trabzan yaptım şu an. Ve sonunu size anlatayım. Bu şekilde bir tane kutucuğumuz kaldı. 45. trabzanımız. Kutucuğun içine batıyoruz. 46 tane ikili trabzan oldu. Tekrar doluyorum. Ve burada altta 4 tane zincir çekmiştik. Bu dönüşte 1, 2, 3. zincire batarak buraya bir tane ikili trabzanımızı yapalım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz ve modelimizi çeviriyoruz. Yine kutucuk sıramızdayız. Bu trabzanımız bir trabzan sayılıyordu, bu zincirimiz. Onun için bu kareye batmıyoruz. Bu bir trabzan sayılıyor. Önümüzdeki kareyi de atlıyorduk kutucuk yapmak için. Ve diğer trabzanın tepesinden batarak ikili trabzanlarımızı yapalım. Bir zincir. Önümüzdeki trabzana atlıyoruz. İkili trabzan. Bir zincir. Önümüzdekini atlıyoruz. İkili trabzan. Bir zincir. Evet, bu şekilde bu sıramızda ilerleyecek. Evet, bir trabzan atlıyoruz. Diğerine batarak ikili trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Ve modelimiz bu kadar. Bir sıra ikili trabzan, bir sıra kafes kutucuk uygulamamız var. Bir trabzan, bir kafes sırası olacak şekilde modelimiz ilerliyor. Farklı hiçbir işlemimiz yok. Uzunluğunu da 33 santim olacak şekilde öreceğim. Tekrar ölçeceğim daha sonra orta kısımlardan enini. Çok farklı bir santim olmasın sonra. Bunu 33 santim ördükten sonra eni kadar, yani eni mesela sizinkisi 30 santimse 30 santim öreceksiniz burayı da. 20 santimse 20 santim, 40 santimse 40 santim öreceksiniz. Şimdi benim eni ne kadar gelirse birkaç sıra ördükten sonra tekrar ölçeceğim. O kadar enini uzattıktan sonra siyah rengini koyacağım ben buraya. 3 renkli örüyorum ama siz tek renk örecekseniz bu şekilde eninin santimini 3 ile çarparak o kadar uzunluğa ulaşana kadar uzatın boyunu.
O şekilde hesaplanıyor. Katlamalar o şekilde denk geliyor. Eninin santimini 3 ile çarptığınızda uzunluğu elde etmeniz lazım. Şimdi bu şekilde örelim. Renk geçişini de size göstereceğim. Eninin ölçüsü kadar öreyim. Geldiğimde santiminin ölçüsünü sizlere tekrar söyleyeceğim. Şimdi ben parçamızı ördüm ve renk geçişi yapacağım yere kadar geldim. Aynı bu şekilde öreceğiz. Evet, enimiz 29 santim. İlk başta daha geniş gelebilir. Ördükçe daralıyor. Şu şekilde kaç santim uzatmışım uzunluğunu da 29 santim olana kadar ördük. Şimdi modelimiz öyle bir şey ki dikdörtgenleri oluştururken eğer siz de 3 tane renk geçişi yapacaksanız 29 santim bu renkten, 29 santim öbür renkten ve 29 santim tekrar aynı renkten ya da farklı bir renk kullanacaksanız istediğiniz gibi örebilirsiniz. Ama düz renk örecekseniz hepsini şimdi de devam edin. Hiçbir renk geçişi yapmadan 29 santim. Eniniz 29 santimse 3 ile çarpıyorsunuz ve çıkan sonuç kadar uzatıyorsunuz uzunluğunu bitene kadar. Şimdi ben nasıl renk geçişi yaptığımı size anlatayım. 29 santim olduğu eni de uzunluğu da. Şu şekilde son trabzanımızı yaparken 2 tanesini taktık tığımıza. Yani burada ikili trabzan yapıyorduk. Ya da şöyle göstereyim. Yine kutucuğumuzu oluştururken bir tane zincir çektik. Ve burada bir trabzanı atladık ve 3. zincirimizin tepesinden batarak bir tane ikili trabzanı ikisini çıkardık ve ikisi tığımızda kaldı. Ve geçiş yapacağımız rengi alalım. Bu şekilde ekliyoruz ve 1, 2, 3 tane zincirimizi çektik. İplerimizi sıkıştırdık. Daha sonra bu uçlarımızı kaybedeceğiz içinde. Ve bu şekilde yine modelimizi çeviriyoruz. Aynı şekilde trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki boşluğa bu şekilde batarak ikili trabzan. Buradaki ikili trabzanın tepesine ikili trabzan. Modelimiz aynı şekilde devam ediyor. Sadece renk geçişini göstermek istedim. Ben siyah renk tercih ettim. Siz renkleri istediğiniz gibi kullanabilirsiniz kendiniz. Ben parçamız bittikten sonra ütüleyeceğim. Ve daha sonra size birleştirme işlemini anlatacağım. Şimdi bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Sıranın sonuna kadar hepsine birer tane ikili trabzan yapalım. Daha sonra kutucuk sırasıyla devam edeceğiz. Ben burayı da anlatayım size. Bir sıra trabzan yaptıktan sonra kutucuk sırasına çıkış yerinde tekrar görüşelim. Aynı şekilde devam ediyor. Eğer anladıysanız siz izlemeyebilirsiniz. Evet, bitirip gelelim. Evet, sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızı yaptık. Buradaki kutucuğun içine de ikili trabzan yaptıktan sonra buradaki kenarda çekmiş olduğumuz bu kutucuk sırasında 4 tane zincir çekiyorduk. Buradaki zincirimizin üçüncüsüne de batalım. Ve ikili trabzanımızı yapıyoruz kenarda da. Şimdi dönüşte kutucuk sırasında 4 zincir çekiyorduk. 1, 2, 3, 4 tane zincirimizi çektik. Ve bu şekilde tersini çevirdik. Ve bu en kenardaki zincirimizle bir trabzan sayılıyordu. Onun için onu saymıyoruz. Önümüzdeki trabzanı atlıyoruz ve diğerine batarak ikili trabzanımızı yapalım. Bir zincir doluyoruz. Önümüzdeki trabzanı atlayıp diğerine batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Evet, aynı modelimizi uygulayacağız bu sırada da. Renk geçişimiz bu şekilde görünüyor. Şimdi yine bu siyah sıramızı da 29 santim ördükten sonra yine ben bu rengimizle devam edeceğim. Ama oradaki renk geçişini size anlatmayayım. Aynı burada siyahı eklediğimiz gibi aynı şekilde
29 santim ördükten sonra bu rengimizi ekleyip devam edeceğim. Ama trabzan sırasına da denk gelebilir. Kutucuk sırasına da denk gelebilir. Hiç fark etmiyor. 29 santim olduğunda rengimizi değiştirelim. Ya da düz de devam edebilirsiniz siz. Nasıl isterseniz. Parçamız 29 santim olduğu için dikdörtgenimizin uzunluğu 87 santim olacak. 29'un 3 katı kadar olması lazım. Bu şekilde örelim. Siz de parçanızın eninin genişliğine göre, santimine göre 3 ile çarparak dikdörtgeninizi oluşturabilirsiniz. Bu şekilde bir sıra kutucuk, bir sıra trabzan olacak şekilde siyah ipimizle de devam edip bu ipimize geçip 87 santime ulaşana kadar öreceğim ben. Siz de örün. Daha sonra birleştirme işlemini hep beraber gerçekleştirelim. Evet, dikdörtgen parçamızı ben bitirdim bu şekilde. Siyahtan sonra tekrar aynı renkten koydum. Bu şekilde bir dikdörtgen parçadan oluşuyor çantamız. Şimdi ölçüsünü vereyim ben. Şu şekilde ölçünce enimiz 29 santim. Eni 29 santim parçamızın. Şöyle uzunluğunu da ölçersek. Şimdi eninin 3 ile çarpımına ne kadar yakın olabilirsek o kadar iyi. Modelimize göre değişir tabi bu ölçü. Şöyle ölçelim. İlk parçamız 29,5-30 santim bu parçamız. Devam ediyoruz. Şu şekilde ölçünce siyaha kadar 57 santim oldu. Ve bütün uzunluğu da 85 santim oldu. Evet, eni 29 santim. Uzunluğu 85 santim parçamızın. Evet, 85 santim. Şimdi eşit olmasına gerek yok. Çünkü ben kağıt iple ördüğüm için bazı ipler ince oluyor. Bazı ipler daha kalın oluyor. Farklı formlarda olduğu için kağıt iplerin inceliği, kalınlığı aşağı yukarı bir sayıya ulaşmamız yeterli. Şimdi bu parçanın eni 29 santim. Uzunluğu 29,5-30 santim. Ama siyah parçamızın eni bu da 29-29,5 santim. Uzunluğu 27 santim oldu. 27,5 santim oldu. Bu parçamızın da eni 28,5-29 santim. Uzunluğu 27,5-28 santim oldu. Evet, bu şekilde bir dikdörtgen parçaya ihtiyacımız var. Yani eninin 3 ile çarpımı kadar uzunluğuna en yakın olan birkaç santim eksik ya da birkaç santim fazla olabilir. Bu şekilde olacak bir parçaya ihtiyacımız var. Şu şekilde kaç sıra ördüğümü de sayayım ben. İlk parçamızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sıra örmüştüm. Daha sonra siyah parçamızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra ördüm. Ve daha sonra sonuncu parçamızı da, yani hepsini devam ederek ördük. Tabi burada siyahı size eklerken anlatmıştım. Aynı şekilde açık rengimizi de ekleyerek devam ettim üstüne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sırada açık rengimizden oldu. Yani 20 sıra, 18 sıra, 19 sıra oldu. Bu şekilde dikdörtgenimizin uzunluğu benim için yeterli. Şimdi bu parçamızı, ilk ördüğümüz parçayı, evet, çantamızın ön yüzü olmasına dikkat edelim. Evet, bu şekilde katlıyoruz. Ve diğer kenarı da bu şekilde katlıyoruz. Ve bu katladığımız köşeden tutarak siyahın üstüne doğru kıvırıyoruz. İki ucumuzu birleştiriyoruz burada. Bu şekilde oluşuyor çantamız.
Tekrar göstereyim ben. Şu şekilde ön yüzünden çantamızı, parçamızı, burası ters yüzü, yani ön yüzü altta. Şu şekilde köşemizi kıvırdık. Bu şekilde kaydırdık. Ve buradaki köşemizi de tutup diğer siyaha doğru birleştirdik. Sonra bu kenarı tutarak siyahın üstüne doğru bu şekilde kapattık. Evet, biraz önce tersi olmuş parçamızın. Şu an ön yüzü oldu. Buradaki trabzan sırasından ön yüzünü anlayabiliriz. Ön yüzü daha çukur duruyor trabzanlarda. Ters yüzü daha kabarık duruyor. Bu çukur duran kısım ön yüzü. Burada bir çizgi görünmüyor gördüğünüz gibi ön yüzünde. Ama ters yüzünde şu şekilde kesik kesik çizgiler var. Burası ters yüzü. Bu kesik çizgilerin göründüğü yer ters yüzü. Kesik çizgi görünmeden direkt trabzanların göründüğü yer ön yüzü. Evet, çantamızı katlamıştık. Ben videomuzu yaklaştırmak için bu şekilde hepsini sığdıramıyorum. Bu şekilde katladıktan sonra tığla ben buraya yelpaze modeli uygulayarak birleştirdim. Çantamızı böyle daha güzel göründü bana. Siz de eğer bu gibi benim gibi birleştirmek isterseniz size anlatayım şimdi nasıl birleştirdiğimi. Ama tığla benim gibi birleştirmek istemezseniz siz iğneyle de birleştirebilirsiniz dikerek. Daha önceden benim YouTube kanalımda yine iğneyle nasıl birleştirildiğimin videosu da var. Yine bu renkte farklı bir modelde uygulamıştım katlamalı çantayı. O çantada iğneyle de nasıl birleştirdiğimi size anlattım. Eğer izlemek isterseniz o katlamalı çantamda çok güzel oldu. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi ipimizi ekleyerek birleştirme işlemine geçelim. Burada siyahla açık rengin birleştiği, bu açık rengin olduğu yerden tığımızı takıyoruz. Şu şekilde önce bir ilmek yapalım. Zincir çekiyoruz. Şimdi bunu bu şekilde takarak tığımızı, bu ilmeğimizi üste doğru çekelim. Böyle daha güzel görünüyor diye ben bu şekilde geçiş yaptım, ama siz isterseniz direkt sık iğne çekerek başlayabilirsiniz. Ve ilmeğimizi buradan çıkardıktan sonra buradaki kenarımızın en üstteki, en sondaki trabzanımıza bu şekilde batalım ve bu ilmeğimizi buradan üste doğru çekerek çıkarıyoruz ve bir zincir çekerek sabitleyelim ve önümüzdeki boşluğa batıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz burada. Tığımıza doluyoruz. Bu şekilde ikisine birden tutturuyoruz karşılıklı. Tığımıza geçirdik. 1, 2, 3 seferde çıkardığımız üçlü trabzan yapıyoruz. Tekrar tığımızı doladık. Aynı boşluğun içine tekrar 1, 2, 3 kez de çıkardığımız üçlü trabzan. Tekrar tığımıza doladık ve aynı boşluğa 1, 2, 3 tane yine tekrar doluyoruz. Aynı boşluğa 1, 2, üçlü trabzanımızı yaptık. Sayıyoruz kaç tane olmuş trabzanlarımız. 1, 2, 3, 4 tane olmuş. Tekrar doluyoruz ve bir tane daha üçlü trabzan yapıyoruz aynı boşluğa. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü trabzan yaptık. Şimdi önümüzdeki ikili trabzan boşluğuna ve karşıdaki ikili trabzan boşluğuna batarak bir tane sık iğne yapalım. Tığımıza doladık ve önümüzdeki kutucuğa yine üçlü 1, 2, 3 seferde çıkardığımız trabzandan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü trabzan yaptık yine. Ve önümüzdeki ikili trabzanlara bu şekilde batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde birleştirdim ben çantamızı ve
Böyle daha güzel göründü bence. Ama siz isterseniz direkt sık iğne falan yaparak da birleştirebilirsiniz ya da iğneyle de birleştirirsiniz. Ben bu şekilde birleştirdim. Gösterdiğim modeli aynı şekilde bir sık iğne ve 5 tane üçlü trabzan olacak şekilde bitene kadar bir sık iğne, bir yelpaze modeli, bir sık iğne, bir yelpaze modeli olacak şekilde köşeye kadar birleştirip gelelim. Evet, köşeye kadar birleştirdik. Şimdi burada en sonda bu önümüzdeki kenarda bu şekilde açık renkli olan sıranın sonuna bu şekilde batalım ilmeklerine ve bir kaydırma yaparak ipimizi kesiyoruz burada. Ve bu ucumuzu bu şekilde çıkararak içe doğru çekelim. Çantamızın ters yüzüne doğru şu şekilde çekiyoruz. Ve ucumuzu içeride yürüterek kaybedeceğiz. Şöyle çekelim. Ve ucumuzu çantanın içinde, iç yüzünde kaybedelim. Buradaki başlangıç ucunu da içinden yürüterek kaybediyoruz. Ve aynı gösterdiğim şekilde şimdi çantamızın diğer yönünü çevirelim. Ve yine buradan aynı şekilde ipimizi ekleyerek bu kenardan ipimizi ekleyerek yine aynı gösterdiğim modeli uygulayarak çantamızı köşeye kadar bu kenarımızı da birleştirelim. Evet, yelpaze modeliyle çantamızı birleştirdik. Ön yüzünü de arka yüzünü de bu şekilde yelpaze modeli yaparak birleştirme işlemimiz bitti. Şimdi bu ağız kısmına da bir sıra yelpaze modeli uygulayacağım. Bu yüzünde size nasıl yaptığımı anlatayım. Arka yüzünü siz kendiniz yaparsanız. Burada köşede tepeden burada çantamızın bu köşe kısmından tığımızı ekleyelim. İpimizi. Burası zincir yaparak başladığımız kenarı çantanın şu şekilde ipimizi ekliyoruz. Bir tane zincir çekip aynı boşluğa bir tane de sık iğnemizi yapalım. Şimdi burada önümüzdeki 1-2 tane zincir boşluğunu atlıyoruz. Tığımıza doladık. Ve diğer 3. 1-2 3. zincir boşluğundan tığımızı takalım. 1 2 3 seferde çıkardığımız yelpaze modelinden yine aynı bu birleştirme yerinde yapmış olduğumuz yelpaze modelini ağız kısmına uygulayacağız. Aynı boşluğun içine 5 tane üçlü trabzan yapalım. 1 2 3 4 Aynı boşluğun içine 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 1 2 3 4 5. Şimdi yine önümüzdeki 2 tane 2 tane zinciri atlıyoruz ve diğerinden batarak bu ipimizi de içinden yürütelim. Bir tane sık iğne yaptık. Tığımıza doladık. 1 2 3 tane yine üçüncüye 1 2 tane atladık. Üçüncüye batıyoruz. 1 aynı boşluğa 2 3 4 5 tane üçlü trabzan yaptık. 1-2 tane zincir atlıyoruz yine. Üçüncüye batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, ağız kısmımızda bu şekilde yelpaze modelimizi uygulayacağız. Bu aradaki ve yerdeki birleşim yerine gelene kadar yelpaze modelimizi uygulayıp gelelim. Evet, bu V'mizin ortasına kadar geldik. Ek yerine kadar ördük. Yine sık iğnemizi yaptık. Tığımıza doladık. Ve burada direkt burada siyahı birleştirdiğimiz yere köşeye
V'nin ortasına batarak üçlü trabzan yapıyoruz. Yine aynı boşluğa 5 tane üçlü trabzanımızı yapalım. Aynı yere batıyorum. Hepsini bu köşeye. Beş tane üçlü trabzanımızı yaptım. Tam bu köşeye. Şimdi önümüzdeki trabzan boşluğunu atlayıp diğer trabzan boşluğuna batarak bir tane sık iğne yapalım. Tığımıza doladık ve önümüzdeki trabzan boşluğuna yine üçlü trabzan yapıyoruz. 5 tane aynı yere. Önümüzdeki trabzan boşluğuna bir tane sık iğne doluyoruz ve önümüzdeki trabzan boşluğuna yine üçlü trabzan yapıyoruz. 5 tane. Evet, köşeye kadar bu şekilde örelim. Bu yukarıya kadar modelimizi uygulayalım. Bu kenara kadar örüp gelelim. Bu şekilde göründü köşe kısmımız. Şöyle. Evet, yukarı kadar örüp geliyoruz. Evet, yukarı kadar ördük yelpaze modelini. Bu şekilde orta kısmı. Ve en son burada sık iğne yaptık. Buradaki trabzana ve bu köşedeki en tepedeki yere üstüne dolayıp yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 5 tane üçlü trabzanımızı yapalım. Aynı trabzan boşluğunun içine yapıyoruz. Beş tane yaptık. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çekelim. Ve aynı boşluğun içine 5 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde göründü. Bu tepe kısmımız. Şimdi şu alttaki trabzanımız da var. Onu da sayalım. 1, 2 tane atlayıp üçüncüye batarak sık iğnemizi yapalım. Tığımıza dolayalım. 1, 2 trabzan atlıyoruz. Üçüncüye yine üçlü trabzan yapacağız. 5 tane. Yine 1, 2 tane atladık. Üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Burası trabzan üstüne denk geldiği için burası daha kolay ilerliyor. 2 trabzan atlayıp sık iğne yapıyoruz. 2 trabzan atlayıp yelpaze modelini yapıyoruz. 5 tane üçlü ikili trabzan yapıyoruz. Yani üçlü trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde örelim. Köşe kısmını da diğer tarafta gösterdiğim gibi aynı buradaki köşeden batarak yelpazemizi oluşturalım. Buradaki ek yerinden batarak ve yine bir sık iğne atlayıp bir trabzan yere atlayıp diğer trabzandan sık iğne yaparak bir sık iğne, bir model, bir sık iğne, bir yelpaze modeli olacak şekilde bu tepeye kadar yapalım. Ve burada sonuncu trabzana geldiğimiz zaman buradaki sonuncu trabzanımıza yine buradaki köşedeki aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz. 5 tane üçlü trabzan yapıp 3 tane zincir çekip 5 tane üçlü trabzan yapacağız burada da.
Daha sonra buradaki sık iğnenin tepesine kaydırma yapıp birleştirerek modelimizi bitireceğiz. Şimdi bu şekilde burayı da örelim. Gelelim. Bütün çantamızın kenarına yelpaze modelimizi uyguladık, ağız kısmına. Ve bu köşede yukarıda yine bu şekilde aynı diğer kenarda yaptığımız gibi modelimizi yaptık. Ve burada ilk başta yapmış olduğumuz sık iğneye batarak kaydırma yapalım. Bir zincir çekip modelimizi çevirelim. Şimdi burada askıyı örmeye başlayacağım. İsterseniz siz kesebilirsiniz. Bu şekilde kaydırmalar yaparak ilerliyoruz. Hepsine birer tane kaydırmamızı yaptık. Ve burada sonuncu kaydırmamızı yaptığımız yere 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve buradaki üçlü zincir boşluğuna bu şekilde batarak üçlü trabzan yapacağım. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve bu birinci trabzanın tepesine de batalım. 8 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi yine zincirimizi çekiyoruz. Modelimizi çevirdik. Ve bu birinciye batmayacağız. Bu zincir bir trabzan sayılıyor. 1. Buna değil, diğerine batarak yine üçlü trabzanlarımızı yapmaya devam edelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve burada zincir çekmiştik 3 tane. Zincirimizin de üçüncüsüne batarak 8 tane üçlü trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip yine modelimizi çeviriyoruz. Ve birinciye değil ikinciye batarak trabzanlarımızı oluşturacağız. Yine zincirimizin üçüncüsüne de batalım. 8 tane ikili trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, ben bu şekilde tercih ettim askısını. Siz daha farklı şekillerde de uygulayabilirsiniz. Evet, bu 8 trabzanı askımızın uzunluğuna ulaşana kadar ne kadar istiyorsak askı boyumuzu uzatıp gelelim. Evet, askımızı ördüm ben. Bu şekilde 23 sıra trabzan sırası ördüm. Kaç santim olduğunu da ölçeyim ben. Şuradan ölçtüğümüz zaman 48 santim askı boyum oldu. Siz daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. Kendi tercihinize göre. Evet, şu şekilde sıramızın bu tarafına geldiğimiz zaman ipimizi şöyle biraz uzun olacak şekilde keselim.
Ve bu ilmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Ve düz gelmesine dikkat edin. Ve buradaki askılarımızın olduğu yerden tığımızı alalım. Siz isterseniz iğneyle de yapabilirsiniz. Bu ucumuzu burada ilk trabzan tepesinden batarak bu şekilde takalım ve içe doğru çekiyoruz. Ve sıradaki trabzanın içinden yine ön tarafa doğru çekelim. Ve şimdi burada zincir boşluğundan döndüreceğiz. Bu şekilde. Ve sıradaki trabzanı yine bu şekilde takalım. İpimizi içe doğru çekelim. Şimdi şöyle elimizle de geçirebiliriz. Sıradaki trabzandan yine dışa doğru. Buradaki zincir boşluğundan içeriye. Sıradaki trabzanın yine bu şekilde takarak ilmeğimizi çekelim. Yine buradaki zincir boşluğundan geçiriyoruz. Ve sıradaki trabzandan çekiyoruz. Sonuncu trabzana kadar bu şekilde zincir boşluğunun içini dolduracağız. Ve burada zincirimiz vardı. İlk başta çektiğimiz. Onun üçüncüsünden takacağız ama bu sefer zincir boşluğundan değil, buradaki trabzanın altından tığımızı takalım. İpimizi bu şekilde içe doğru çekiyoruz. Ve buradaki zincirimizin üçüncüsünden de geçirerek ilmeğimizi çekelim. İpimizi en son geçirdiğimiz trabzanın altından çantamızın iç yüzüne doğru çekiyoruz. Bu şekilde birleştirmiş olduk askımızın bu kenarını da. Burası da başladığımız yerde. Burası da bitiş yerimiz. Bu ucumuzu içinden kaybedelim. Çantamızın iç yüzünde şurada bir düğümleyelim. Ve daha sonra burada en son zincir boşluğundan geçirdiğimiz halkaların içinden ucumuzu çekiştirerek kaybedeceğiz. Hepsinden geçirelim. Bütün halkaların altından şu şekilde tığımızı takalım. En sonuncu geçirdiğimiz halkamız kalsın. Tekrar ipimizi buradan takarak bu yöne doğru çekelim. Evet, birkaç kez bu şekilde gidip gelelim. Ucumuz iyice içinde kaybolsun. Daha sonra kesebiliriz. Evet, askımız da bu şekilde. Ben ağzına bu deri kapağımızı dikeceğim şimdi. Siz isterseniz yoksa eğer deri kapağınız bu içine çıt çıt da dikebilirsiniz. Ya da buraya kendiniz de aynı bu askı gibi bir kapak örebilirsiniz buraya. Nasıl tercih ediyorsanız. Ben bu şekilde bir deri kapak, çıt çıtlı bir kapak tercih ettim. Evet, bunu buraya dikeyim ben. Dikme işlemini anlatmayayım şimdi. Burada delikleri var derimizin. Belki siz farklı bir şey kullanacaksınızdır. Buradan iğneyle çantayla beraber tutturarak bunu buraya sabitleyeceğiz. Ve bu çıt çıtımızı da buradan çıkarıp çantamızın burasına monteleyeceğiz. Neresi daha uygunsa içinden tutturacağız yani.
Bu şekilde çıt çıtımızı da buraya sabitlemiş olacağız. Siz düğme de dikebilirsiniz. Buradaki deliklerden çıkarabilirsiniz. Düğme de olur. Evet, bunu sabitleyeyim ve ölçülerini size vereyim. Evet, çantamız bitti. Bu şekilde oldu çantamız. 250 gram ip kullandım çantamız için. Çantamızın eni 39 santim oldu. Çantamızın orta kısmının yüksekliği 21 santim. Kenar kısmının yüksekliği 36 santim. Ve çantamız bu şekilde gayet kullanışlı, güzel bir çantamız oldu. Ben bu şekilde bir kapak diktim. Siz isterseniz çıt çıt ya da farklı kapaklarda tercih edebilirsiniz. Astarlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde çantamızın yapılışı. Kanalımda birbirinden güzel bir sürü çanta tariflerim var. Eğer bakmak isterseniz belki beğendiğiniz, örmek isteyeceğiniz çantalar olabilir. Lütfen kanalıma abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi, görüşlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum tariflerim hakkında. Eğer beğendiyseniz, siz de örmek isterseniz yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim.